Perşembenin gelişine hoş geldiniz. Ah ah, bütün güzel yerler talihsiz. Bizim buralar, Meksika, Arjantin, Venezuela. Şimdi bir tane daha çıktı. Öyle bir yer ki elma oradan çıkma. Kim bilir belki cennet de oradan çıkma. Öyle bir yer ki orada 120 etnik grup yaşıyor. Kocaman bir yer. Dünyanın 9. büyük ülkesi. Denize kıyısı olmayan en büyük ülke. Ama donanması var. Hazar Denizi'ndeki petrolünü, gazını korusun diye. Evet, Kazakistan orası. Rusya ile Çin arasına sıkışmış. Dünyanın en uzun sınırı onlarla Rusya arasında 7500 kilometre. Topu topu 19 milyon kişi yaşıyor Kazakistan'da. Ama doğal kaynaklar dağıtılırken nasibini fazlasıyla almış. 30 milyar varil petrol rezervlerine sahip. Dünyanın %2'si eder. Günde 1,6 milyon varil üretiyor. Dünyadaki doğal gazın da %1'den fazlası yine onlarda. Dünyadaki uranyumun %40'ı da onlarda. Birinciler uranyumda. Sonra kurşun, çinko, krom, kömür, demir, bakır, altın hepsinde ilk ondalar. Mendeleyev'in periyodik cetvelindeki elementlerin 99 tanesi Kazakistan'da çıkıyor. Bir de Rusça'da para sözcüğü onların parasından geliyor. O Türkik dillerde tenge. Parayla teknolojiyle araları çok iyi. Dünyanın ikinci büyük Bitcoin madencisiler biliyorsunuz. Teknoloji deyince Baykonur uzay üssünü de unutmayalım. İlk uydu Sputnik oradan gitti. İlk astronot Yuri Gagarin oradan uçtu. Atı da ilk onlar terbiye ettiler. Tapıyorlar orada atlara. At binmek en sevdikleri şey. Ama at eti de yiyorlar. Makarnanın üstünde. İsmi beşmarmah. Yanına da kımız, fermente kısrak sütü. Kızsız kımız olur mu? Kız kovalamaca dedikleri geleneksel bir at binme oyunları var. Bir atta kız, diğerinde erkek kovalamaca oynuyorlar. Oyun ya erkeğin kızı öpmesiyle ki o erkeğin zaferi ya da kızın erkeği kırbaçlamasıyla yani kızın zaferiyle bitiyor. De böyle güzel insanların yeri Kazakistan. Hatta kendisini nükleer silahlardan arındıran dünyanın 4 ülkesinden biri. Sovyetler Birliği dağılınca ülkede kalan 1400 başlığı geri vermişler. Zaten Kazak demek gezen demek, hür demek. Ama gelin görün ki 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazandıklarında pek de kazanmadılar. O eski çelik işçisi Komünist Parti lideri Nursultan Nazarbayev aldı dizginleri eline 1989'da bir daha 30 yıl bırakmadı. İyi işler yaptı yapmasına. Ülkeye istikrar getirdi, Ruslularla Çinlileri tokuşturup ülkeyi iyi idare etti, alfabeyi değiştirdi, laik oldu. ExxonMobil ile Chevron'dan milyarlarca dolar yatırım aldı. Hatta o Borat'ın sloganı "Very nice'ı" ülkenin turizm reklamlarında kullanarak o milletin kırılmış gururunu bile tamir etmeyi becerdi. Ama iş demokrasiye gelince pek cömert olmadı. Ülkeyi demir yumrukla yönetti. Sesini yükseltenleri acımasızca ezdi. Her sözde seçimi %100 oyla kazandı. Muhalefeti ve gazetecileri de hapse attı. Gözünden düşen eski damadı bir Viyana hapishanesinde gizemli bir şekilde öldü. Etrafındaki yandaş elitler ülkeyi bir kanser gibi saran yolsuzluklarla zengin olurken vatandaşları ayda 100 dolarlık asgari ücrete talim ettiler. Böyle rejimlerin kuklası olan ulusal istatistik kurumlarını biliyoruz. Onlar da şişiriyorlar rakamları. Kazakistan'ın kişi başı gayri safi milli hasılası aslında bizden yüksek 10 bin dolar. Ama bu para sadece yandaşlara gitmiş. Ülkede ortalama gelir yılda aslında 3300 dolar. O 10 bin dolar hikaye. Nazarbayev gidip kendine bir de yeni bir başkent yaptırdı. Önce ismine başkent anlamına gelen Astana dedi. Sonra da değiştirip kendi adını koydurtturdu. Sonra 2019'da 79 yaşındayken koltuğundan inip kendi adamı o meclis sözcüsü eski başbakan ve bir karizma yoksunu Kasım Cömert Tokayev'i, bunların hepsi cömert oluyor biliyorsunuz, başa getirdi. Kendi koltuktan indi ama ipler hep onun elindeydi ve aslında arka tarafta koltuğa kızı Dariga'yı hazırlıyordu. Bu arada tabii yolsuzluklardan, haksızlıklardan ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerden bıkmış halk ara sıra baş kaldırıyor ama fazla hareketlenemeden her seferinde bastırılıyordu.
Bunların sonuncusu ve en şiddetlisi işte yeni yılla birlikte geldi. Hükümet LPG fiyatlarını serbest bırakınca bardak taştı. Taştı çünkü orada arabaların %80'i LPG kullanıyor. Ve sokak isyanları başladı. LPG fiyatları aslında sadece bir kıvılcımdı. İnsanların isyanı rejimeydi. Çünkü hükümet binalarının önünde şalket, şalket, şalket diye bağırıyorlardı. Yani ihtiyar git, ihtiyar git. Git dedikleri hokus pokusla 5 seçim kazanmış ihtiyar Nazarbayev'di. Ama iş çığırından çıktı. İnsanlar öldü, dükkanlar yağmalandı, arabalar, binalar, kamu malları ateşe verildi. Elbette işin içine teröristler, provokatörler ve her türlü yağmacı da girdi. Tabii arka planda bölgede köşe kapmaya çalışan Rusların, Amerikalıların ve Çinlilerin de ayak izleri olabilir. Güvenlik güçleri hareketlenmeyi bastıracak kapasitede olmadığı için Kasım-Cömert Tokayev gidip Ortak Güvenlik Anlaşması örgütü CISTO'yu, ya bu NATO'nun Rus versiyonu, yardıma çağırdı. CISTO, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kırgızistan ve Ermenistan tarafından oluşturulmuştu. Ama tabii ki gelenler Rus askerleriydi. Bu filmi daha önce gördük biz. Ruslar Kazakistan'ı demir yumrukla yönetecek ve Rus yanlısı olacak bir Kazak lider bırakıp gidene dek orada kalacaklar. Bu tabii Tokayev'de. Neyse, Rus askerler gelince ortalık biraz duruldu. İnternet yasaklandı. Kazak askerler bile kendi halkına ateş açma yetkisi aldı. Protestoculara da şirin gözükmek için önce kabine feshedildi. Belki sırada parlamento bile var. Ruslarla eli güçlenen Tokayev önce hala Güvenlik Konseyi'nin başında olan Nazarbayev'i tamamen elimine etti. Şimdi Nazarbayev ve ailesinin Dubai'ye tüydüğü söyleniyor. Ondan sonra da güvenlik güçlerinin başında olan Kerim Masimov'u ihanetle suçlayıp tutuklatarak hapse attı. Görülüyor ki arka planda hep bir güç savaşı varmış. İsyan başladığında bu bir darbedir diyen Tokayev aslında kendisi darbe yapmış oldu. Yanında ikinci adamı olduğu patronunu ve onun güvenlik kolunu da ekarte etti. Ne silahları vardı ne de güvenlik güçlerinin ona bağlılığı. Şimdi Rusların kucağında o istenen tek adam oluverdi. Ne Nazarbayev ne Tokayev halkın rahatsızlığına hiç kulak vermediler. Rahatsız halk organize olamadan şuursuzca baş kaldırdı ve işi başladığı yerden daha kötü bir yerde bitirdi. Sokağa çıkmayanlar da başta umutlandılar ama umut gitti. Bir kez daha devletle halk arasında olması gereken o sosyal sözleşme yırtılıp atılmış oldu. Belki Nazarbayev'in mirası artık gitti ama 30 yılda yerleştirdiği o çarpık ve hata dolu rejim ülkenin o ekonomik ve siyasi kumaşın içinde örülmüş aynen yerinde duruyor. Tokayev'in de bunu değiştirmeye niyeti olduğuna dair hiçbir işaret yok elimizde. Moskova'da herhalde zil takıp oynuyordur. Bir taşla 3 kuş vurdular. 1. Kazakistan kucaklarında. 2. CISTO'nun otoritesine kredibilite kazandırdılar. 3. Bu coğrafyalarda bensiz yapamazsınızı bir daha ispat etmiş oldular. Artık öyle ziyarete gelen Amerikan generalleriyle Çin tacirlerinin pek forsu kalmadı. Biz de uzaktan yardım lazımsa varız falan diyoruz ama film bitti bile tabii ki. Ah, zavallı Kazak halkı. Bakın 90 yıl önce Sovyetler Birliği'nin o kolektifleştirme kisvesi altında topraktan çıkan her şeyi Rusya'ya göndererek yerel halkı açlığa terk etmesiyle 1,5 milyon Kazak ölmüştü. Bu o zaman Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Kazakistan'ın nüfusunun %40'ıydı. Kazaklar Kazakistan'da ta Sovyetler Birliği dağlara dek bir daha çoğunluk olamamışlardı. Şimdi çoğunluklar ama sessiz, dişsiz, parasız, umutsuz bir çoğunluk. Uranyumla petrolün gelirlerini yine yandaş elitlerle Ruslar paylaşacak. Zavallı Kazaklara patatesle lahana kalacak.